Bu ders kapsamında, birlikte kısaca Sümer uygarlığını tanımaya ve o dönemki koşulları bağlamında anlamaya çalışacağız. Milattan önce 3500'lerde Güney Mezopotamya'ya gelen Sümer kültürünün yaratıcıları, milattan önce 2000'e kadar bu bölgede yaşamışlardır. Yerleştikleri coğrafya kabaca Bağdat şehri ve Basra Körfezi arasındaki alandır. Orta Asya'da Pencap ve Indus vadileri bölgesinden Güney Mezopotamya'ya, İran üzerinden göç ettikleri düşünülmektedir. Başlangıçtan itibaren yerleşmelerini, kentleşme düzeni şeklinde kuran Sümerlerle birlikte, Mezopotamya'da köy tipi yerleşmeler ortadan kalkmış ve ilk şehir devletleri kurulmuştur. Sümer kentleri kendi içerisinde bağımsız bir yönetim göstermiştir. Her kentin bir beyi vardır ve bu kentler beyler tarafından oldukça demokratik bir şekilde yönetilmiştir. Demokratik yönetimin yanı sıra teokratik bir yönetim de söz konusudur. Dine dayalı yönetimde kenti yönetenler aynı zamanda rahip kimliği de taşımışlardır. Her Sümer kentinin bir ya da birkaç kutsal alanı vardır ve bu kutsal alanlarda tapınaklar yer almıştır. Her kentin kendi koruyucu tanrısı olur ve ana tapınak bu tanrıya adanır. Sümer tanrıları insan biçimindeydi ve çoğu kez insan gibi davranmışlardır. Sümer yasaları oldukça demokratik ve eşitlikçi olduğu için uzun yüzyıllar kabul görmüştür. Yasalar genelde yasayı çıkartan kişinin ya da kralın adıyla anılmıştır. İlk kent organizasyonunu, ilk sosyal düzenlemeyi Sümerler sağlamıştır. İlk piktografik yazıyı Sümerler kullanmışlardır. İlk ordu Sümerler tarafından kurulmuştur. Ayrıca her gencin yaşı geldiğinde askere gitmek zorunluluğu vardır. Zenginler kendileri yerine başka birini askere gönderebilmiştir. Bilinen önemli yasaları, Uruk-agina, Uruk-nammu, Anajittuşu ve Lipitiştar'dır. Sümer Er Sülaleri dönemi ya da Eski Sümer Çağı olarak da adlandırılan bu dönemin kronolojisi, Irak, Güney Mezopotamya'daki Nippur, Obeyd, Ur, Vemdet Nasr, Kiş kentlerinde yapılan kazılara dayandırılarak oluşturulmuştur. Yaklaşık 200 yıllık bir Akkad yönetimi sonrası Sümerler yeniden egemenliği sağlamıştır. Kronoloji şu şekilde oluşturulmuştur. Yazılı semboller, insanların çevresini ve dünyayı tarif etmesi, iletişim kurması için en etkili yol olduğu gibi aynı zamanda insan beyninin bilişsel gelişiminde de büyük pay sahibidir. Sümerler'de yazının kullanım alanları şunlardır. İdari işler, yasaları derleyip toplayıp bir araya getirme, kutsal geleneklerin yazıya geçirilmesi, yıllıklar, bilimsel çalışmaların aktarılması, mektuplar, kralın verdiği hükümler, kamuya yapılan duyurular, katipleri eğitmek amaçlı hazırlanmış metinler, tanrılar ile iletişim kurmaya yönelik hazırlanmış kutsal metinler ve muskalardır. Tam ya da kısmen ele geçirilmiş eserleri, 20 kadar mit, 9 destansı öykü, 200 ilahi türü yapıt, kutsal evlilik ayini çevresinde dönen 20 şarkı ve mersiye, 20 toplu dua türünde kent ağıtı, çok sayıda diyalog, tartışma ve deneme, bir düzineden fazla atasözü, ahlaki kurallar, vecize, bilmece, fabıl derlemesinden oluşmaktadır. Sümerler'de ölüm ve öbür dünya inancına baktığımızda, tabletlerden edinilen bilgilere göre, ölüler diyarını yeryüzünün altında, gökyüzünün karşıtı, çok büyük bir boşluğu kaplayan bir alan olarak düşünüyorlar. Ölülerin ya da ruhlarının, bu yere mezarlardan ya da özel giriş kapılarından inildiğine inanıyorlar. Yunan mitolojisinden bildiğimiz, Ölüler Diyarına inildiğinde karşılaşılan, Styx nehrine ilişkin mitin aynısının Sümer Ölüler Diyarında da var olduğunu görüyoruz. Ölüler Diyarını, burada bir de sarayı bulunan tanrı Ereşkigal ve Nergal yönetmektedir. Bu tanrıların çeşitli görevlerde hizmet eden bir de kadrosu bulunmaktadır. Bunlar arasında Galla diye bilinen polisler ve başka tanrılar vardır. Ölüler Diyarı'nın kendine göre kuralları ve bir nizamı var. Bu düzeni sağlayan kişi artık tanrılaştırılmış olan meşhur Gılgamış'tır. Doğruluk ve adalet tanrısı Utu ve kısmen de olsa ay tanrısı Nanna, ölüleri yargılayan tanrılardır. Bu yargılama sonucu ölü kişi günahsız bile olsa, ona Ölüler Diyarı'nda mutlu bir hayat maalesef vaat edilmez. Ölüler Diyarı yeryüzündeki hayatın çok daha kötü, kederli ve hatta fakir bir versiyonudur. Ölüme daha gerçekçi yaklaşan Sümerler, kendilerinden sonraki semavi dinlerin cennet tasvirinden çok farklı bir profil çizmişlerdir.
Ölüler diyarında ölüler çıplak ama aynı zamanda yiyecek, giyecek ve silaha da gereksinim duyabiliyorlar. İnançlarına göre, ölüler diyarında, kapı bekçileri Netiler tarafından korunan lacivert taşı dağı var. Buradaki ölü, bir tanrı bile olsa ölüler diyarından ayrılacaksa, yerine bir başkasını bulup koyması gerekir. Ve bu kişiyi bulamazsa, asla yeryüzüne çıkamaz. Ölümden sonraki yaşama ilişkin, ışıktan yoksun yaşarlar, toz onların nevalesi, çamur yiyecekleridir, karanlıkta yaşarlar ve kuşlar gibi giyinirler tasviri yapılmaktadır. Cennet ve cehennem inançları yoktur. Sümer dini, Neolitik dönem ile başlayan Neolitik sembolizm üzerine kurulmuştur. Neolitik sembolizm gelişerek, insanın kültürel evrimindeki aşamalarla günümüze kadar gelmiştir. Sümer öncesine baktığımızda en önemli dönüm noktası, üretime geçiş aşamasıdır. Yakın Doğu'da üretime geçilen yerde sembolizm, kült binası, insan ve hayvan figürünleri, tüm halkın katıldığı ayin ve ritüeller ile insanların kendi evinde yaptığı ritüeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası tarım toplumlarını ve üretimi anlarsak inanç sisteminin oluşmasının temelinde de ekonomi olduğunu görürüz. Sümerler dünyanın dört bucağında yaşayan insanlara, insanlık anlamında bir ifade olarak, Namlulu derler. Sümerler kendilerini seçilmiş halk olarak görürler ve diğer halklar içinde bazı nitelendirmelerde bulunarak isim takmışlar, kendilerine ise Karabaşlılar demişlerdir. Bildikleri tanıdıkları dünya, doğuda Hindistan, kuzeyde Anadolu, Kafkasya, Orta Asya'nın batısı, batıda Akdeniz, Mısır ve Etiyopya'dır. Kara ve deniz yoluyla uzaklara giden tüccarlar sayesinde bu diyarlar hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Kuzey Asya, Çin ve Avrupa kıtası ile temasta bulunduklarına dair bir kanıt yoktur. Sami kökenli bir halk olan Akadlar, bir süre yönetimi ele geçirmişlerdir. Bir nefret olmasa da birbirlerinden çok hoşlanmazlar. Sümerler Akadlara kırgın ve öfkelidir. Akadların Sargon döneminde Sümer'in efendisi ve sahibi olmaya çalışması, Sümerler için yıkıcı olduğundan, psikolojik olarak, derinlerinde bu yüzden içten içe bir acı ve üzüntü hissetmişlerdir. Zaten Sümer'in yıkılışında da Sami kökenli Amurilerin rolü olmuştur. Sümer sanatı, Akbabalar stili. Milattan önce 3. bin yılın başlarına, Erhanedanlar dönemine tarihlenen, İran Gürsu, bugünkü Tello kentinde bulunan Sümerlere ait steldir. Lagaş kralı Ekanatum tarafından hazırlatılan stel, Lagaş şehit devleti ile Ummaşehir devleti arasındaki ilişkileri konu alması ile hukuk tarihi açısından, günümüze ulaşmış, bilinen en eski belge niteliğindedir. Adını üzerindeki Umma askerlerinin uzuvlarını taşıyan akbabalardan alan stelin ön yüzünde katledilmiş kölelerin, savaş galibi ordunun altında çiğnenmesini konu alan bir savaş sahnesi tasviri, arka yüzünde ise iki antlaşma ve bir savaş anlatısı vardır. Sümer-Ur Kral Mezarları. Sümerlerin Ur şehrinde bulunan Sümer kraliyet mensuplarına ait mezarlıktır. Taş temelli, tuğla duvarlı, kubbe çatılı bu mezarlar genelde bir veya iki odalı, en fazla 4 odalı yapılmıştır. Kronolojik olarak M.Ö. 3. bin yıla tarihlenen 4 farklı gruba ayrılır. Birinci grup Erhanedanlar dönemi mezarları. A grubu mezarlığında, kral ve kraliçe ile onların soyundan gelen 16 kişi ve 399 Sümerlinin mezarı bulunur. Mezarlığa kraliyete ait süslü öküz ve atın çektiği arabalar ile getirilen cenazeler, üstlerinde törenlerde giydikleri giysi ve takıları ile birlikte ahşap bir karyola ya da masa üzerine konulmuştur. Mezar hediyesi olarak yanlarına altın ve gümüş kaplar, takılar ve lapis lazuli gibi değerli taşlardan yapılmış eserler bırakılmıştır. İlginç olan, kral veya kraliçe olasılıkla ritüeller ve ağıtlar eşliğinde mezar odasına konduktan sonra, onlarla birlikte gönüllü olarak kendilerini kurban eden saray hizmetkarı kadınlar ve Sümerli askerlerin olmasıdır. Bu kişilerin öldürülmediği, herhangi bir şiddete maruz kalmadıkları, bitkisel özlü bir zehir içerek hayatlarına son verdikleri kabul edilmektedir. Ayrıca aynı zehirden hayvanlara da içirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Mezarlardan biri Sümer kraliçesi Puabiye'ye aittir. İsmini yanında bulunan lapis lazuli bir silindir mühürden öğrendiğimiz, kraliçenin ölümü sonrası zehir içen 10 saray hizmetkarı ve 5 asker yanı başında bulunmuştur.
Bir diğer mezar, mezara bırakılan bir kabın üzerindeki yazıdan öğrendiğimiz, Sümer kralı Abargi'ye aittir. Kralın mezarının kapısına yine aynı biçimde 59 kişi bulunmuştur. Mezarların içinde değerli maden ve taşlardan yapılmış eserler dışında, üzerinde savaş ve barışı tasvir eden figürlerin olduğu bir kutu, damaya benzer bir oyun tahtası, çivi yazılı tabletler, votiv denilen adak plakaları, tören baltaları ve lir gibi bize önemli bilgiler veren eserler de bulunur. B grubu mezarlığında 271 mezar bulunur. Sümer tanrı ve tanrıçaları. Sümer dini tabiat kuvvetleriyle yakın bir ilişki içerisinde olmuştur. Bu nedenle tanrı anlayışı, kozmolojik fikirler etrafında şekillenmiştir. Tanrı ve evren arasındaki ilişki dinin bütün unsurlarında kendisini hissettirecek kadar yüksektir. Tanrılar hakkında yazılan hikayelerde, olağanüstü güçlere sahip olan tanrıların, insani zafiyetlerde gösterdikleri görülmektedir. Her tanrının kendi kült şehrinin, konumuna göre sayısal değerinin ve tanrılık alameti olarak çeşitli simge ve tasvirlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Sümerlerin, tanrı anlayışlarını, o dönemin sosyal ve siyasi hayatından esinlenerek oluşturdukları görülmektedir. Tanrıların, efendiler ve köleler şeklinde sınıflandırılmış olması ve bir panteon içerisinde belli tanrıların liderliğinde düşünülmesi, dönemin siyasi anlayışıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca tanrıların, yeme, içme, evlenme, çocuk sahibi olma gibi insani özellikler göstermesi, toplumsal hayatın tanrı anlayışı üzerindeki etkisini göstermektedir. Sümer tanrı ve tanrıçaları. Gökyüzünün tanrısı An. Yer tanrıçası Ki. Hava tanrısı Enlil. Yerle göğü ayıran, babası An'ın göğü, annesi Ki'nin ise yeri almasından sonra bu ikisinin arasında insanı yaratıp uygarlığı başlatan tanrı olarak kabul edilir. Bilgelik, deniz ve ırmak tanrısı Enki. Büyük toprak ana, Ninhursak. Ay tanrısı, Nanna, Sin. Güneş tanrısı, Utul, Şamaş. Adaletin, hukuk ve kanunların, yeryüzündeki ve tanrılar alemindeki düzen ve intizamın tanrısıdır. Güzellik, yaşam, aşk ve bereket tanrıçası, İnanna, İştar. Yeraltı dünyası tanrıçası, Ereşkigal. Kehanet ve rüya yorumları tanrıçası, Nanşe. Bitki, toprak, bereket ve çiftlik hayvanları tanrısı, Dumuzi. Uruk kralı, Gılgamış, tufan olayı ve ölümsüzlük arayışı ile bilinir. Sümerlerle ilişkili bazı tanımlamalar. Tablet. Toprak altından çıkarıldıktan sonra basınçlı hava ile temizlenip, akabinde kopyası çıkarılan yazılı belgelerdir. İlk kil tabletler 5 santimetre eninde, 2,5 santim kalınlığında olup üzerlerinde bir düşünce ya da sözcüğü simgeleyen ideografik ya da logografik işaretler bulunurdu. Sümerler'de kent devleti yöneticilerine verilen, bey anlamına gelen unvan, bu kişiler aynı zamanda dinsel görevleri olan rahiptir. Ensi. Sümerler'de hiyerarşik olarak Lugal'ın altında olan vali görevindeki kişidir. Sümerce. 4. bin yıl sonu ve 3. bin yıl boyunca Mezopotamya coğrafyasında konuşulan, M.Ö. 1800'lerde sadece dini ve bilimsel amaç için kullanılmış ve konuşulmaz olmuş dildir. Lir. Kökeni Mezopotamya ya da Suriye olan lir, ilk defa Sümer mühür tasvirlerinde gördüğümüz bir müzik aletidir. Lir, dikdörtgen biçimli, iki elle mızraplı ve mızrapsız çalınabilen telli çalgı türüdür. İlk lirlerin ses kutuları bereket ve tanrısal gücü sembolize eden boğa biçimlidir. Anadolu'da ilk defa M.Ö. 2000'lerde kullanıldığı belgelenmiştir. Hititlerin çok sevdiği müzik aleti olan lir, tanrıça İştar'ın tahtası olarak anılmıştır. Zikkurat. Kökeni M.Ö. 5000'lere dayanan zikkurat, dikdörtgen planlı, 3 merdiven ile zirveye ulaşılan tapınak ve gözlemevi işlevi gören yapılardır. En ünlüleri 3. Ur Hanedanı döneminde Ur, Eridu, Uruk ve Nippur kentlerinde yaptırılan zikkuratların en erkeni Sümer şehri Uruk'ta, M.Ö. 3150 dolaylarında inşa edilmiştir. Sonraki dönemlerde zikkuratların merdivensiz olarak yapıldığını görülmektedir. Güneşin hareketine göre zaman ölçen güneş saatini de Sümerler icat etmiştir. Son olarak Irak'ta bulunan arkeoloji müzesini konuşup bilgilendirmeyi sonlandıralım. Irak Arkeoloji Müzesi ve Savaş. Irak, 10-15 bin arası arkeolojik alanın var olduğu bilinen, dünyanın en zengin arkeolojik varlığını barındıran coğrafyadır.
Gerçekleşen savaş sırasındaki yağmada Irak Arkeoloji Müzesi'nden 15.000 eser kaçırılmıştır. O dönem Amerika'nın Irak'ı işgali söz konusuydu ve kimse savaş dönemlerinde müzelerin, tarihi ve arkeolojik kültürel mirasın korunmasına ilişkin maddelerin olduğu uluslararası La Haye Sözleşmeleri ve Cenevre Sözleşmelerini önemsemedi. Dünya ortak kültür mirasına ait eserleri ve kültürel belleğimiz olan müzelerin, savaş dönemi üstü yeşil branda ile kapatılarak işaretlenir ve bu alanlar özellikle bombalanmaz. Bu kurala uyulmadığı gibi Irak işgali sırasında daha gün yüzüne çıkarılmamış yüzlerce arkeolojik yer bombalanmış ve tarumar edilmiştir.